Dünyanın en büyük ikinci soykırımına konu olan, devlet başkanı uçakta roket saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden, yıllarca sömürge altında olan ve nihai bağımsızlığını ilan edip 2021 Afrobasket turnuvasına ev sahipliği yapan bu ülkeyi biliyor muydunuz? Ülke basketbolda bugün Ruanda'dayız. Ülkeyi tanımadan basketbolunu yorumlamak olmaz. Arka plan bilgileriyle yavaştan ısınalım. Ruanda, Uganda, Tanzanya, Burundi ve Demokratik Kongo ile komşu olan, ayrıca Ekvator'un güneyinde yer alan bir Doğu Afrika ülkesidir. Başkent Kigali ve nüfusu yaklaşık olarak 13 milyondur. Resmi diller Kinyarwanda, Fransızca, İngilizce ve Swahilicedir. Para birimi ise Ruanda frangıdır. Ruanda başkanlık sistemiyle yönetilen bir üniter cumhuriyettir. Şu anki Cumhurbaşkanı Paul Kagame 2000 yılından beri görevde. Ekonomi, tarım ve hayvancılıkla ayakta dururken çay, kahve ve turizm önemli gelir kaynakları arasında yer alır. Son yıllarda bilgi teknolojileri ve hizmet sektöründe de büyüme gözlenmektedir. Sağlık ve eğitim alanlarında büyük ilerleme kaydedilmiş, HIV, AIDS ve sıtma gibi hastalıklarla mücadelede başarılı projeler yürütülmektedir. İklim tropikal olup yüksek rakımlı bölgelerde daha serin hava koşulları görülür. Biraz da Ruanda mutfağına göz atalım. Bir tür keçi kebabı olan broşe, mizuzu adı verilen kızartılmış yeşil muz, bir çeşit ıspanak yemeği olan isombe ve mısır ununu su ile ekmek kıvamına getirerek tüketilen ugali en popüler besinler. Ayrıca Ruanda doğasından özel olarak gelen balların da övgüsünü çokça duyduğumu söyleyebilirim. Ruanda engebeli yapıdan dolayı bin tepeli ülke olarak bilinir. Turistik yerlere bakacak olursak Volkanlar Ulusal Parkı, Akagera Ulusal Parkı, Gisenyi, Butare, Nyung ve Kivu Ruanda'nın turistik mekanları. Bu bilgilerle Ruanda hakkında birçok bilgi edindiğinizi düşünüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Emin olun, anlatacaklarımı ilk defa duyuyorsanız ülke basketbolunun Ruanda bölümü sizin için yeni başlıyor demek. Ruanda'nın hürriyetine kavuşması ve bağımsızlık sonrası süreci çok sancılı geçti diyebilirim. Öncelikle koloni dönemine göz atalım. 1884 Berlin Konferansı'ndan sonra Ruanda, Alman Doğu Afrika'sının bir parçası oldu. Ancak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1916'da Belçika tarafından işgal edildi ve 1919'da Milletler Cemiyeti mandası olarak Belçika'ya verildi. 1946'da ise Birleşmiş Milletler vesayeti altında Belçika'nın yönetiminde kalmaya devam etti. 1950'lerin sonlarına doğru Ruanda'da bağımsızlık hareketleri ve etnik gerilimler hız kazandı. Hutu çoğunluk Tutsi monarşisine karşı ayaklandı ve siyasi güç kazandı. Bu dönemde 1959 Kasım Devrimi olarak bilinen olayda Tutsilere karşı gerçekleştirilen ayaklanmalar sonucunda birçok Tutsi öldü ve komşu ülkelere kaçtı. Bu olaylar sonucunda Hutu liderliğinde yeni bir yönetim şekillendi. Ve nihayet 1 Temmuz 1962 Ruanda Belçika'dan bağımsızlığını kazandı ve aynı gün komşu Burundi de bağımsızlığını ilan etti. Ruanda'nın ilk cumhurbaşkanı Gregory Kayibanda oldu. 1973'te General Habyarimana Kayibanda'yı devirerek iktidara geldi. Habyarimana 1994'teki ölümüne kadar Ruanda'yı yönetti. Hutular, Tutsiler diyorsun da kim bunlar diyorsanız merak etmeyin. Koca bir ülkenin tarihinin yarısından fazlasının mimarı bu iki etnik grubu tabii ki de atlamayacağım. Hutular, Ruanda nüfusunun yaklaşık %85'ini oluşturuyor. Genellikle tarımla uğraşırlar ve kırsal bölgelerde yaşarlar. Tarih boyunca Ruanda'nın en büyük etnik grubu olan Hutular, koloni dönemi ve bağımsızlık sonrası dönemde önemli sosyal ve politik değişikliklere maruz kalmışlardır. Geleneksel danslar ve müzik kültürlerinde önemli bir yer teşkil eder. Tutsiler ise Ruanda nüfusunun yaklaşık %14'ünü oluşturuyor ve tarihsel olarak sığır yetiştiriciliğiyle tanınırlar diyebilirim. Geçmişte Ruanda Krallığı'nın yönetici sınıfı olarak bilinen Tutsiler zengin kültürel geleneklere sahip. Imuhak adı verilen şarkılar, intore dansları ve geleneksel el sanatları kültürlerinin en önemli öğeleridir. Bir de tıvalar var tabi. Onları da ufaktan kulağınıza çalayım. Tıvalar Ruanda nüfusunun yaklaşık %1'ini oluşturuyor. Tarihsel olarak avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan tıvalar bugün çeşitli el sanatları ve seramik üretimiyle bilinirler. Tıvalar Ruanda'nın en eski yerli halklarından biridir ve çoğunlukla ormanlarda yaşamışlardır. Zamanla toplumun diğer kesimleriyle kaynaşmışlardır. Onlar da geleneksel danslar ve müzikleriyle tanınır. Hutular ve Tutsiler bir şeyi es geçmiş olabilir misin diyenleri duyar gibiyim. Tabii ki de az önce belirttiğim gibi koca bir ülkenin tarihinin neredeyse tamamını etkileyen bu olayı es geçmiş olamam. Sadece daha detaylı incelemek için filmin öncesinde başrolleri tanıttım tabiri caizse. İnsanlık tarihinin en acı ve trajik olaylarından biri, yaklaşık 1 milyon insan ve dövülerek öldürülen yüz binlerce çocuk. Nihayet bahsi geçen olay Ruanda soykırımı sizinle.
Olayları birkaç yıl öncesine saralım. 1990 yılında Tutsilerin kontrolündeki Ruanda Yurtsever Cephesi'nden isyancılar komşu ülke Uganda'nın topraklarının bir kısmını işgal ederek Ruanda topraklarına kattı. Bu başarı bir Hutu olan devlet başkanı Yuvenal Habyarimana'nın muhalefet partilerini yasallaştırmak için reformları hızlandırmasına neden oldu. 1993 yılında Ruanda ve Ruanda Yurtsever Cephesi arasında iç savaş sonlandırmaya yönelik bir anlaşma imzalandı. Anlaşma aynı zamanda güç paylaşımını ve sığınmacıların dönüşünü öngörüyordu. Ancak Başkan Habyarimana bu anlaşmayı uygulamakta ayak diretti. İki taraf da birbirini uzlaşmayı engellemekle suçladı. 6 Nisan 1994 tarihinde Başkan Habyarimana bulunduğu uçağa yapılan bir roket saldırısıyla öldürüldü. Radikal Hutulardan oluşan Interahamwe isimli paramiliter bir örgütün ülke genelinde Tutsiler ve ılımlı Hutulara yönelik katliamlara girişmesine neden oldu. Kısa bir süre sonra Interahamwe'nin bu katliama uzun süredir hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Aniden ortaya çıkan ölüm listeleri ve 1992'de yüz binlerce pala ve benzeri kesici alet satın alındığının ortaya çıkması Hutuların bu katliam için uzun süredir hazırlık yaptığını göstermekteydi. Radyonun bölgedeki en etkili kitle iletişim aracı olduğunun farkında olan Interahamwe, 1993 yılında kurulan Mili Kolinis isimli özel radyo istasyonunu soykırımı yönetmek için kullanıyordu. Toplu katliam çağrılarının yapıldığı ve her gün ölüm listelerinin yayınlandığı radyonun kurucusu aynı zamanda çok sayıda kesici ve delici aletin ithal edilmesini finanse eden Felici Kabuga'ydı. Ertesi gün yani 7 Nisan 1994 tarihinde başkana bağlı güçler ülkedeki gerilimi sakinleştirmeye çalışan ve ılımlı bir Hutu olan Başkan Agata'yı öldürdü. Habyarimana'nın ölümünün ardından Hutular Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı 100 gün süren şiddet eylemleri başlattı ve bu süreçte 800 bin insan öldürüldü ve bu insanların yaklaşık 300 bini dövülerek öldürülen küçük çocuklardı. Bu sırada Ruanda Yurtsever Cephesi yeni saldırılar düzenlemeye başladı ve 40 bin kişilik Hutu ordusunu ve 2 milyondan fazla sivil Hutu'yu Burundi, Tanzanya ve Zaire gibi ülkelere sürgün ettikten sonra Ruanda'nın kontrolünü ele geçirdi. Temmuz 1994'te bir Hutu olan Pastör Bizimungu'nun başkan ve Ruanda Yurtsever Cephesi komutanı Paul Kagame'nin başkan yardımcısı olduğu yeni bir hükümet kuruldu. Kagame bildiğiniz üzere daha sonra 2000 yılında başkan olarak seçildi. Ne hikaye ama. Kan, ter, gözyaşı dolu bir ülke. Gerekli bilgi ve motivasyonu biriktirdiysek hazırlanın. Asıl olaya geçiyoruz. Ruanda'da basketbol en popüler spor ve aktivite diyebiliriz. Basketbol ülkenin yeniden yapılanma sürecinde toplumsal birleştirici bir rol oynadı. 2000'li yılların başında Ruanda Basketbol Federasyonu'nun kurulmasıyla birlikte basketbolun organizasyon yapısı güçlendirildi diyebiliriz. Bu federasyon basketbolun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla birçok program başlattı. Ruanda'daki basketbol ligleri, özellikle Ruanda Ulusal Basketbol Ligi ülkedeki en önemli basketbol organizasyonudur. Ruanda Basketbol Ligi hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde düzenlenir ve yerel takımlar arasında büyük bir rekabet vardır. Erkekler liginde Patriot, REG, APR gibi takımlar ön plana çıkıyor. Kadınlar liginde ise The Hoops ve Ubunwe gibi takımlar dikkat çekiyor. Uluslararası başarılara gelecek olursak 2021 yılında Ruanda Afrobasket 2021'e ev sahipliği yaptı. Bu turnuva Afrika'nın en prestijli basketbol turnuvası ve Ruanda'nın basketbol altyapısının uluslararası standartlara ulaştığının göstergesi. Ruanda milli takımı bu turnuvayı 10'unculukla tamamlamış olsa da büyük bir tecrübe elde etti diyebilirim. Ruanda'nın Afrobasket tarihindeki en iyi sıralaması da zaten 2009 yılındaki 9'unculuk. O yüzden ülke standartlarının pek de aşağısına sayılmaz bu derece. Ruanda Afrika basketbolunun önemli turnuvalarından olan Afrokan'da ise 2023'te bronz madalya ile ayrılarak son yıllardaki gelişimini sürdürdü. Önümüzdeki FIBA 2025 Afrobasket elemelerinde Gabon, Kamerun ve Senegal ile C grubunda yer alıyor. Senegal demişken Koç Çek Sar Afrobasket 2013'te Senegal ile bronz madalyayı kazanmıştı. 2021 yılında Ruanda milli takımının başına getirilip bu sefer az önce bahsi geçen Afrokan 2023'te Ruanda ile bronz madalyayı kazanmıştı. Ruanda'nın uluslararası başarılarından biri de Basketbol Afrika Ligi'nde elde ettiği başarıdır. 2021 yılında Basketbol Afrika Ligi'nin ilk sezonunda Patriots ligde yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. Basketbol Afrika Ligi ne diye soracak olursanız Afrika kıtasının futboldaki Şampiyonlar Ligi, basketboldaki Euro Ligi olarak düşünebilirsiniz. Afrika kıtasının en üst düzey basketbol liginde Ruanda'nın bu performansı ülkenin basketbol alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi diyebiliriz. Ruandalı öne çıkan basketbolculara gelecek olursak
Derin bir nefes aldığımıza göre saymaya başlayabiliriz. Neden derin nefes aldığımı hemen birazdan anlayacaksınız. Prince eBay, Olivia Shaka, Aristide Mugabe, Kendall Gray, William Robbins, Entora Habimana, Kubvimana Kazingufu Ali ve Jean-Jacques Enchoboz Vabyesen Mukiza. Neyse, biri daha var, onu sona bıraktım. Kendisiyle geçtiğimiz yıl çalışma fırsatı bulmuştum ve o dönem onu ilk izlediğimde ona şöyle bir mesaj yazmıştım. Bu arada şunu söylemek zorundayım ki oyun tarzına bayıldım. Avrupa ve NBA dışında izlediğim en iyi oyuncu olabilirsin. Hırsın, özgüvenin ve yeteneğin gerçekten etkileyici. Saygılarımla. Bu cümleleri Amerika kökenli Ruandalı 1.83'lük oyun kurucu Adonis Filler için kurdum. 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu bir kere izlerseniz ilk söyleyeceğiniz şey muhtemelen topun eline ne kadar yakıştığı olur. Topla giderkenki akışı, yay gerisindeki atışlarda korkusuz tavrı ve yüksek yüzdesi onu 2 defa lig şampiyonu yapmıştı. Yukarıda en önemli olarak saydığım 3 takımda da oynadı. Bence kesinlikle Avrupa yapmalıydı. O kadar övdük. Bunu bana geri ödemesi lazım. Bizler için Ruanda ve basketbol hakkında bir şeyler söylese ödeşebiliriz sanki. Durun bir Adonis'i arayayım. Yo, what's up, everybody? Adonis Filer here. Just wanted to come on here and talk about the development of Rwandan basketball over the past 4 years that I've been here, and the growth from that time to now has been phenomenal. From the players that are currently playing in the local league to the boys and girls that come to my clinic once a month, and it's just exciting to see the growth over such a short period of time. So I'm very anxious to see where Rwandan basketball is going to be in the future, maybe 5, 10 years from now, because the kids that I work with, the kids that I see other people work with, they're willing to learn and they're happy to learn. And they love the game of basketball, which is very exciting to see because I myself love the game of basketball. So, like I said, I'm very anxious to see where Rwandan basketball is headed because I know it's headed in a good direction. So I pray these kids stay healthy and they keep that same hunger and that same motivation to keep getting better and, making Rwandan basketball proud. Adonis Filer'ın yorumları bu şekildeydi. Toplu olduğu kadar kelimelerle de arası iyiymiş. Neticede oyun kurucu adam. Ne alaka? Pivot olsa çok farklı mı olurdu sanki diyorsanız onu da deneyelim bakalım. Az önce bahsettiğim zamanında Brooklyn Nets'in G League takımının da formasını terletmiş Prince eBay'e Ruanda basketbolu hakkındaki düşüncelerini sordum. Ruanda basketbolu son derece hızlı bir şekilde büyüyor. Şu anda kaynaklar antrenmanlardan stadyumların geliştirilmesine, genç yaştaki oyuncuları geliştirme liglerinden kamplara kadar her alanda kullanılıyor. Birkaç yıl içinde de Ruanda Basketbol Ligi Afrika'nın en büyük liglerinden biri olacak demiş. Kısa ve öz yazmış Prince. Bu potansiyelin o da farkında belli. Ruanda zirvedeki Afrika liglerinin yerinden şutlar bu gidişle. Bu arada şut demişken bu sefer mikrofonu yine az önce bahsettiğim ve hem oyununu hem karakterini çok sevdiğim Adonis gibi kendisiyle çalışma fırsatı bulduğum William Robbins'e uzattım. O da uzun uzun anlattı sizler için Ruanda'yı ve basketbolunu. Ruanda'da milli takım ve APR kulübü için oynama şansına erişeli 3 yıl oldu. Bu gerçekten çok özel çünkü annem bir Ruandalı ve bu durum bana muhtemelen Belçika'da sahip olamayacağım fırsatlar verdi. Yeni bir pazardayım ve yükseliş hızlı. Seviye ve tesisler her ay büyüyor. Afrobasket, Dünya Kupası elemeleri, Afrokan gibi en yüksek seviyede milli takımla ve APR kulübüyle oynayabilmek her basketbolcu için büyük bir deneyim. Bu turnuvalar size sadece en üst düzeyde oynama fırsatı vermekle kalmıyor, aynı zamanda başka bir ülkeye seyahat etme ve farklı kültür görme fırsatı da veriyor. Basketbolun dışında ise ülkedeki en iyi deneyimlerden biri olan dağ gorilleri, Akagera Parkı, Kivu Gölü ve daha görülecek o kadar çok şey var ki buradaki kültür gerçekten çok güzel ve insanlar için çok önemli. Sizin de bunları kaçırmamanız gerek. Bunun dışında Ruanda özellikle spor alanında her düzeyde yükselmekte ve yolculuğun bir parçası olduğum için gerçekten minnettarım. Turikumve. Bir dakika. Turikumve mi? Bu bir çete sembolü falan mı? Ya da kabile şifresi mi? Yoksa gizli bir mesaj mı? Diyecekseniz sakin olun. Turikumve Kinyarwanda dilinde hep birlikte anlamına gelir ve halkın birbirine olan bağlılığını ve tek yürek olma durumunu ifade eder. Ruandalılar bunu zaman zaman bir kalıp halinde kullanmayı severler. Gece yarısı da ülke basketbolunda bugün Ruanda'daydık. Nasıl ama ısınıyoruz yavaştan. Gerçi 2 bölümdür Afrika'dayız. Yeterince ısındık. Bir sonraki bölümde şöyle soğuk bir yerlere gidelim. Atkıları, eldivenleri çıkartın. Orada buluşuruz. Bad Scout.